Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere temel analiz eğitim setinden bahsedeceğim. Malum YouTube kanalımızı kurduk. Kendimize dijital miras bırakmak tarafında hem de sizlere yararlı olması tarafında temel analiz eğitim setimizi sizlere bugün tanıtacağım. Ve her hafta sonu bir bölümünü YouTube'a yükleyerek 8 haftalık bir süreçte hisse senedini seçerken, bir firmaya ortak olurken nelere bakmamız gerektiğini ve hangi firmaları seçeceğimizi, hangi firmaları seçmememiz gerektiğini sizler artık benim gibi bileceksiniz ve buna göre doğru firmalara yöneleceksiniz. Buyurun, sizlere temel analiz eğitim setini tanıtmadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buyurun gelin. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi temel analiz orta ve uzun vadeli bir analizdir. Bu analizde neler yapacağımızı sizler de şu anda ekranda görüyorsunuz. Kısaca bir tanıtımını yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, bilanço nedir ile başlayacağız. Gelir tablosu nedir? Bununla devam edeceğiz. Ve bu bilanço ve gelir tablosundan ilgili şirketlerle ilgili çıkan oranlara bakacağız. Bu oranlar nasıl hesaplanır? Çıkan orandaki ilgili rakam bize ne anlatmak istiyor? Ve bu oranlar ne işe yarar? Bunlara bakacağız öncelikle. Ondan sonrasında arkadaşlar, likit oran nedir? Likit oranlara bakacağız. Cari oran nedir? Likit oran nedir? Nakit oran nedir? Bunlara bakacağız ve bunlar nasıl yorumlanır? İkinci hafta faaliyet oranlarına bakacağız. Burada alacak devir hızı nedir? Stok devir hızı nedir? Ticari borç devir hızı nedir ve aktif devir hızı nedir? Ve bunlar nasıl yorumlanır? Bunlara bakacağız. Üçüncü hafta karlılık tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Burada gelir tablosu tarafından net kar marjını hesaplayacağız. Nasıl hesaplanır ve nedir? Nasıl yorumlanır? Esas faaliyet kar marjına bakacağız. Öz sermaye veya öz varlık karlılığına bakacağız. Nasıl hesaplandığına ve bunun bize ne anlamlar getirdiğine bakacağız. Aktif karlılık nedir, nasıl hesaplanır ve nasıl yorumlanır, buna bakacağız. Dördüncü hafta arkadaşlar, bilanço yapısına tarafına bakacağım. Dördüncü hafta borç kaynak oranı nedir, nasıl hesaplanır ve nasıl yorumlanır. İkinci olarak da maddi ve maddi olmayan varlıkların öz sermaye oranı nedir? Ve bu nasıl yorumlanır ve nasıl hesaplanır? Bunlara bakacağız. Beşinci hafta arkadaşlar, hisse oran analizlerine geçeceğiz. Benim de yaptığım analizlerde çok bunları görmüşsünüzdür. İşte FK oranına bakıp sektörle bunu karşılaştırma, hissenin ucuzluğunu, pahalılığını değerlendirme gibi. Beşinci hafta FK oranı nedir, nasıl hesaplanır, ne işe yarar, nasıl yorumlanır? Piyasa değeri, defter değeri oranı nedir ve hisse başı kar oranı nedir? Nasıl hesaplanır ve nasıl yorumlanır? Bunlara bakacağız. 6. hafta çok önemsediğim beta ve alfa değerleri nedir? Yani bunları bazı videolarda bahsediyorum fakat eğitim olarak da bunları sizlere paylaşacağım. Beta oranı nedir? Nasıl hesaplanır? Ne işe yarar? Bunları sizlere uygulamalı şekilde göstereceğim. Alfa oranı nedir? Ne işe yarar? Nasıl hesaplanır? Bunları uygulamalı şekilde göstereceğim. Ve son olarak benim sizlere kullandığım bir arayüz uygulaması var. Bir firmanın yaptığı, işte Fastweb diye geçiyor. Bunu anlatacağım. Nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Burada firmalar nasıl bulunabilir, nasıl kolayca direkt hedefe ulaşılır, bunlardan bahsedeceğim. 8. haftada ise arkadaşlar artık hazırsınız. Hepimiz hazırız. Hangi hisseye yöneleceğimizi, hangi şirketleri seçebileceğimizi, hangi şirketleri seçmememiz gerektiğini artık sizler anlayacaksınız. Ve 8. haftada artık işin en önemli kısmı yatırım psikolojisi ve yatırımcı psikolojisi tarafına bakacağız. İkisinin farkı nedir? Bunları anlatacağım. Yatırım psikolojisi tarafında çok kısa söyleyeyim. Siz bir ürünü alırsınız. Etrafınızdan başkaları başka ürünlere yönelebilir. Kafanız karışmaması adına neler olması gerekiyor? Her gelen öneriye bakmamanız gerektiği gibi. Yatırımcı psikolojisi ise sizin psikoloji tarafınızda. Bir üründe zarar durumuna düştüğünüz zaman, negatife düştüğünüz zaman işte çıkmamanız gerektiğini, gerekli oranlara bakmanız gerektiğini ve burada sakin, soğukkanlı şekilde kalmanız gerektiğini ve bunları nasıl yapacağınızı ben size bunlardan bahsedeceğim 8. haftada. Ve 8 hafta sonunda arkadaşlar temel analizi yapabilecek,
ve burada ciddi yorumlar getirebilecek, güzel şirketleri bulabilecek hale geleceksiniz. Tabii ki buradaki bu bilanço, gelir tablosu değerlerini kamu aydınlatma platformundan da şirketleri açıkladıkça çekip sizler bunu manuel şekilde de hesaplayabilirsiniz. Ki zaten ben size bunların formüllerini vereceğim. Oradan da hareket edebilirsiniz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar bu eğitim seti hepimiz için. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yandaki zili de açmayı unutmayın. Her hafta sonu pazar günü bir bölümü yüklemiş olacağım arkadaşlar sizler için. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.